Merhaba dostlar, ben Yusuf Arslan. Düşünsenize, milyonlarca sayfa belge, binlerce saatlik video kaydı. Ve dünyanın en güçlü, en zengin insanlarını birbirine bağlayan karanlık, yapışkan bir ağ. İşte bu ağ şimdi ifşa oluyor. Yıllardır sadece fısıltılarla konuşulan Epstein skandalı yeni bir sayfanın açılmasıyla yeniden tam karşımızda. Ve inanın bu sefer her zamankinden çok daha sarsıcı. Listede kimler yok ki? Teknoloji dünyasının devleri, kraliyet ailelerinin üyeleri, eski ve yeni politikacılar. Neredeyse dokunulmaz sanılan herkesin adı bu kirli ağın bir yerinde geçiyor. Peki ama nasıl? Bu isimler bu korkunç hikayenin neresinde? Kurban mı yoksa suç ortağı mı? İşte perdenin arkasında yatan asıl soru bu. Rakamlar gerçekten akıl almaz. ABD Adalet Bakanlığı tam tamına 3 milyondan fazla yeni belge, video ve fotoğrafı peş peşe kamuoyuna açtı. Bu bildiğimizi sandığımız her şeyi kökünden değiştirebilecek devasa bir bilgi seli demek. Ben Gerçeğin Sınırı haber editörlerinden Kaan Yıldırım. Bugün sizlerle bu inanılmaz derecede derin ve karmaşık konuyu tüm çıplaklığıyla masaya yatırmak için buradayım. Bu analizde sadece magazin malzemesi olan isimlere takılıp kalmayacağız. Biz skandalın ardındaki büyük oyuna, o devasa mekanizmaya odaklanacağız. Gerçeğin Sınırı editörümüz Yusuf Arslan'ın özel değerlendirmeleriyle bu yapının aslında küresel siyaseti şekillendiren bir istihbarat operasyonu olabileceği ihtimalini enine boyuna inceleyeceğiz. İşte yol haritamızda bu olacak. Önce dünyayı sarsan yeni belgelerle başlayacağız. Sonra o korku adasına ve canavarlara bakacağız. İfşa olan ünlü isimleri, bu işin nasıl bir istihbarat operasyonuna dönüştüğünü, küresel satranç tahtasını nasıl etkilediğini ve tabii ki hala cevaplanamayan o devasa soruları konuşacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Ve ilk durağımız dünyayı sarsan o yeni belgeler. Aklımıza gelen ilk soru şu: bu kadar büyük bir sır nasıl oldu da yıllarca saklandı ve neden tam da şimdi küresel dengelerin bu kadar bıçak sırt olduğu bir dönemde ortaya döküldü? Gerçekten ne kadarını biliyoruz, ne kadarı bizden saklanıyor? Manzara gerçekten devasa. 3 milyondan fazla belge, 2000'den fazla video, 180 binden fazla görsel. Uzmanlar bunun buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu söylüyor. Peki ya bu bilgi seli, asıl büyük balıkları, yani gerçek suçluları gizlemek için önümüze atılmış bir sis perdesi ise? Amerikan Adalet Bakanlığı çıkıp diyor ki, yeni delil bulursak gereğini yaparız. Ama bir dakika, yıllardır devam eden davalar, ortaya çıkan sayısız iddia, tanık ifadeleri varken hala yeni delil beklemek sizce de kamuoyunun aklıyla alay etmek gibi değil mi? Ve işte belki de en can alıcı, en mide bulandırıcı çelişki. Bu belgelerde kurbanların, o masum insanların isimleri açık açık yazıyor ama suçlandığı iddia edilen güçlü, zengin kişilerin isimleri sansürleniyor. Bu çifte standart sizce adil mi? Lütfen yorumlara tek kelimeyle evet ya da hayır yazarak bu konudaki fikrinizi belirtin. Şimdi de bu şeytani ağın mimarlarına, yani canavar Jeffrey Epstein ve onun kilit ortağı, her şeyin merkezindeki kadın Ghislaine Maxwell'a daha yakından bakalım. Bu ikili nasıl olduğu da dünyanın en elit, en ulaşılmaz çevrelerine bir virüs gibi sızıp böylesine korkunç bir düzen kurabildi. Epstein'in hikayesinde bir anormallik var. Düşünün, sıradan bir lise matematik öğretmeniyken hiçbir somut gerekçe olmadan bir anda Wall Street'in zirvesine tırmanıyor ve milyarder oluyor. Editörümüz Yusuf Arslan'ın da altını çizdiği gibi bu tür mantıkla açıklanamayan roket hızındaki yükselişler genellikle kişinin bir proje olduğunu gösterir. Yani Epstein o korkunç imparatorluğu kendi başına kurmadı, muhtemelen o imparatorluğun başına getirildi. Ve işte sistemin asıl anahtarı Ghislaine Maxwell. Babası hakkında çok güçlü Mossad ajanı iddiaları bulunan ünlü medya patronu Robert Maxwell'di. Hatta şüpheli bir şekilde öldükten sonra Kudüs'teki Zeytin Dağı'na defnedildi ki bu çok özel bir durumdur. Ghislaine, babasından miras aldığı bu karanlık ve güçlü çevreyi, o inanılmaz bağlantıları Epstein'in hizmetine sundu. O elitleri, o güçlü insanları tuzağa çeken kişi aslında oydu. Bu an ne kadar iğrenç, ne kadar mide bulandırıcı olduğunu anlamak için bazen binlerce sayfa belgeye gerek kalmıyor. Tek bir cümle yetiyor. Tıpkı Melinda Gates'in cümlesi gibi. Milyarder eşi Bill Gates'ten boşanma nedenini açıklarken diyor ki, onun kiminle, yani Epstein ile muhatap olduğunu öğrendikten sonra midem bulandı. Bu tek cümle aslında o adada ve o karanlık çevrede yaşananların vahametini hepimizin yüzüne bir tokat gibi çarpıyor.
Eğer siz de bu gerçeklerin daha fazla insan tarafından bilinmesi gerektiğini düşünüyorsanız, lütfen şu an beğen butonuna basarak bu yayının daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olun. Desteğiniz bu gerçeklerin aydınlatılması için bizim için gerçekten çok değerli. Ve şimdi geldik en çok merak edilen, en çok konuşulan bölüme. İfşa olan oyunlu isimler. Ama burada bir duralım. Dedikoduları bir kenara bırakıp gerçekler, iddialar ve kanıt durumu arasındaki net farkı ortaya koyalım. Bu tablo aslında durumu çok net özetliyor. Bakın, Trump ve Clinton gibi isimlerin adları binlerce kez geçiyor, iddialar var ama ortada somut bir kanıt henüz yok. En ağır suçlamalarla yüzleşen İngiliz Prensi Andrew ise tüm ünvanlarını kaybetti, bu kanıtlanmış bir durum. Musk ve Gates gibi teknoloji devleri ise her ne kadar yalanlasalar da belgelerle bu ağ ile ilişkileri olduğu kanıtlanmış durumda. Yani gördüğünüz gibi her isim için durum farklı ve oldukça karmaşık. Peki, bir an duralım ve düşünelim. Ya tüm bu yaşananlar sadece birkaç sapkın zenginin işlediği iğrenç suçlardan ibaret değilse, ya bu çok daha büyük, küresel bir istihbarat operasyonunun sadece su yüzüne çıkan kısmıysa? Uzmanlar bu yapının istihbarat dünyasında çok iyi bilinen tipik bir bal tuzağı operasyonu olduğunu söylüyor. Nedir bu bal tuzağı? En basit anlatımıyla hedefteki güçlü kişileri, politikacıları, iş adamlarını cinsel içerikli kumpaslarla tuzağa düşürüp bu anları gizli kameralarla kaydetmektir. Amaç ne? Amaç bu kayıtları kullanarak o kişilere şantaj yapmak, onlardan devlet sırları sızdırmak veya istedikleri politik kararları onlara zorla aldırmaktır. Editörümüz Yusuf Arslan'ın da dikkat çektiği gibi bu yapı bize hiç de yabancı değil. FETÖ'nün kullandığı yöntemlerle Epstein ağının yapısı arasındaki benzerlik şaşırtıcı, hatta korkutucu derecede aynı. Biri dini cemaat maskesi takıyor, diğeri elit sosyal çevre maskesi. Biri siyasetçilere kasetle şantaj yapıyor, diğeri cinsel içerikli videolarla. Ama hedef birebir aynı. Elitleri avlayarak sistemi kontrol etmek ve küresel politikayı istedikleri gibi yönlendirmek. Şimdi size soruyorum, bu kadar çarpıcı bir benzerlik sadece bir tesadüf olabilir mi? Yoksa bu, aynı karanlık aklın ürünü olan küresel bir operasyon modelinin farklı versiyonları mı? Yorumlarda fikrinizi bizimle paylaşın ve bu tür derin analizleri kaçırmamak için Gerçeğin Sınırına abone olmayı sakın unutmayın. Peki bu operasyonun arkasındaki o akıl kim olabilir? Birçok kanıt ve iddia okları İsrail Gizli Servisi Mossad'a çeviriyor. Düşünün, Epstein'in geçmişte ulusal güvenliğe katkı gibi absürt bir bahaneyle korunmaya çalışılması, İsrail'in eski başbakanına "ne olur ben ajan değilim" diye yalvarması ve bir FBI muhbirinin onu net bir şekilde İsrail casusu olarak tanımlaması, tüm bu parçalar birleşince birçok analist bunun tipik bir Mossad operasyonu olduğunu düşünüyor. Bu şantaj ağı sadece bireylerin hayatını karartmakla kalmadı, belgeler ve uzman analizleri gösteriyor ki bu ağ küresel siyaseti şekillendirmek için adeta bir silah olarak kullanıldı. Karşımızda şantajla yönetilen bir dünya düzeni var. İşte size çok somut, tüyler ürpertici bir örnek. Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Selman'ın İran konusundaki ilk tavrı çok netti. ABD'nin olası bir saldırısına kesinlikle karşıyız ve hava sahamızı asla kullandırmayacağız diyordu. Ama sonra ne oldu dersiniz? Tam da Epstein dosyaları ortalığa saçılmaya başlayınca Muhammed Bin Selman sadece birkaç gün içinde 180 derece U dönüşü yaparak tam tersi bir açıklama yaptı. ABD İran'a vurmazsa daha da cesaretlenirler. Uzmanlara göre bu ani değişimin sebebi çok basit. Önüne konulan şantaj dosyaları. Ve bu tek örnek değil. Belgelerde gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aslında Türkiye ile Suudi Arabistan arasını açmak için tasarlanmış bir komplo olduğu iddiaları yer alıyor. Daha da ilginci, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ avukatlarının bu Epstein ağından Türkiye'ye baskı yapmasını istedikleri ortaya çıktı. Ama belki de en çarpıcı not, belgelerde bulunan şu ifade: Türkiye'deki bal tuzağı çöktü. Bu, o karanlık yapının ülkemizi de hedef aldığını ama çok şükür ki başaramadığını gösteriyor. Gördüğünüz gibi bu olaylar binlerce kilometre ötede yaşanıyor gibi görünse de etkileriyle aslında doğrudan bizi ve ülkemizi ilgilendiriyor. Sevdiklerinizin de bu küresel oyunların farkına varması için bu analizi onlarla paylaşmanızı rica ediyorum. Milyonlarca belge, onlarca tanık, yıllardır süren soruşturmalar. Ama tüm bunlara rağmen bu devasa skandalın merkezinde hala kocaman bir boşluk var. Cevaplanamayan sorular ve çok bariz bir örtbas şüphesi. Peki ama gerçek suçlular nerede? Ve işte en büyük muamma, filmlerin bile konu edemeyeceği o soru. Jeffrey Epstein, dünyanın en yüksek güvenlikli hapishanesinde nedense tam o gece tüm kameralar bozukken ve gardiyonlar uyuyakalmışken
gerçekten intihar mı etti yoksa bildiklerini anlatmasın diye susturuldu mu? Yorumlara tek kelimeyle evet ya da hayır yazın. Bu büyük tartışmada ne düşündüğünüzü görelim. Ben Kaan Yıldırım olarak bir vatandaş olarak soruyorum. Ortada milyonlarca belge varken neden hala kimse doğru düzgün yargılanmıyor? Neden kilit isimlerin adları belgelerde hala sansürlü? O adaya giden müşterilerin tam listesi neden bir devlet sırrı gibi saklanıyor? Bu soruların cevapsız kalması bile sistemin canını dişine takarak kendini koruduğunun en büyük kanıtı değil mi? Eğer Epstein ve ortağı Maxwell bu devasa oyunun sadece piyonlarıysa, bu satranç tahtasının arkasındaki asıl güç, asıl oyuncu kim? Bir istihbarat servisi mi? Küresel bir sermaye grubu mu? Yoksa adını bile duymadığımız gölgelerde saklanan bir yapı mı? Tahminlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Sonuç olarak Epstein dosyaları bize sadece iğrenç bir suç ağını değil, aynı zamanda yaşadığımız dünyanın kapalı kapılar ardında nasıl yönetildiğine dair karanlık bir gerçeği de gösteriyor. Ve şu soruyu sormadan edemiyoruz. Eğer tüm bu ifşalar, tüm bu skandallar buzdağının sadece görünen yüzü ise o derinlerde, o karanlık sularda daha neler gizli? Bu soru sanırım hepimizin uykusunu kaçırmaya yetmeli. Gerçeğin sınırında kalarak doğruların peşinden gitmeye devam edin. İzlediğiniz için teşekkür edelim. Her cumartesi günü yeni bir içerikle karşınızda olacağım. Ha bir de hala abone değilseniz olursanız çok sevinirim. Mutlu günler diliyorum. Beğen, abone ol, paylaş. Da 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 da. Dum 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 dum.